Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi %0,45'lik değer kaybı ile günü 1385 seviyesinden tamamlarken işlem hacmimiz ise 12,5 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %1,69 ile ulaştırma sektörü olurken en çok kaybettiren sektör ise %2,30 ile metal ana sanayi oldu. Dolar Türk lirasında ise önemli kararlar öncesi dün bir miktar sert satıcılı seyir sürdüğü ise bütün dünya bugün gözlerini Fed'den gelecek faiz kararına kilitlemiş durumda. Fed'in tahvil alım programını azaltıp azaltmayacağı, yani tapering ya da bu yönde bir mesaj vereceği özellikle gelişmekte olan ülkelerde sert yansımalara neden olacağını düşünüyorum. Tapering'in yapılması halinde küresel borsalarda yaşanılacak satış eğiliminin Borsa İstanbul 100 endeksinde zaten mevcutta bulunan satışları sertleştirebileceğini, özellikle bankacılık sektöründe aşağı yönlü desteklerin kırılmasıyla bankacılık sektörünün öncülüğünde borsanın aşağı yönlü yapıda olduğu günlerdir uyarıyorum sizleri. Bugün yine bankacılık endeksinin 1234 desteğini kırıp kıramayacağını da yakından takip ediyorum. Bu seviyenin kırılmaması halinde tepki alımlarını görebileceğimizi, ancak bu seviyenin kırılması borsada daha sert satışları da getirebileceğini vurgulamak isterim. Çin'in gayrimenkul şirketi Avangridge'in Perşembe günü olan tahvil ödemelerini zamanında yerine getirip getiremeyeceği, piyasalarda temerrüde düşüp düşmeyeceği de şu anda borsalara olumsuz bir katkı sağlıyor. Dolar Türk lirasında ise 8,60'ın üzerinde yeni bir tarihi rekor seviyeleri doğru ataklar görülebilecekken, Fed'den eğer tapering olur ise doların küresel bazda sert bir şekilde değer kazanabileceğini de söylemek isterim. Ancak Fed'in bu kararı önümüzdeki aylara bırakması halinde ise kurun 8,60'ın altına inip inmeyeceğini de yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde konut başlangıçları beklentilerin üzerinde 1,6 milyon adet artış gösterirken yapı ruhsatları benzer bir şekilde beklentilerin üzerinde 1,7 milyon adet olarak gerçekleşirken konut piyasalarında güçlü toparlanmanın da sürdüğünü görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, federal hükümetin 3 Aralık tarihine kadar fonlamasının yolunu açan ve federal borçlanma limitinin 2022 yılının sonuna kadar askıya alınmasını öngören tasarıya onay verdi. Bütçe tasarısı Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde 211 oya karşılık 220 oyla kabul edildi. Kongrenin federal hükümetin kapanmasını önlemek için 30 Eylül'e kadar söz konusu bütçe tasarısını onaylaması gerekiyor. Dün dolar endeksi hafif satıcılı seyrini sürdürürken Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizlerindeki oynaklık da yüksekti. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri kritik Fed faiz kararı öncesi %1,33 seviyesinden işlem görürken Amerika Birleşik Devletleri borsaları da günü karışık bir seyirle kapattı. Fed kararı öncesi
satış eğilimini güçlendiren endekslerde dün kapanışa yakın tepki alımlarının da geldiğini gördük. Bu akşam piyasalar tamamen Fed faiz kararına kilitlenmiş durumda. Fed'in faizleri değiştireceğini düşünmezken ancak piyasaların Fed'in 120 milyar dolarlık tahvil alım programında bir değişiklik yapıp yapmayacağını bekliyorum. Bu yıl bitmeden tahvil alım programında azaltım yapılması planlansa da piyasalar zamanlama konusunda ikiye bölünmüş durumda. Ben bu akşam Fed'in tahvil alım programını azaltacağını düşünmektense Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,37 seviyesini henüz kırmaması bir soru işareti olmuş durumda. Eğer Fed tapering yapar ise dolar endeksindeki artış 10 yıllık tahvil faizlerinde de artış yaşanması beklenirken borsalarda ve dolar karşıtı paritelerde düşüş yaşanmasını bekliyorum. Fed'in tapering kararının en çok etkilenmesini beklediğim paritelerden biri ise altın fiyatları olacak. Altın fiyatlarında tapering ile düşüş beklentimi korurken burada takip ettiğimiz nokta Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin kritik eşik seviyesi olan %1,37 seviyesini geçip geçemeyeceği yönünde. Eğer bu seviye kırılırsa altında sert düşüşlerin yaşayabileceğimizi, bu seviyenin kırılmaması altın fiyatlarını yukarı yönlü itmeyi de sürdüreceğini düşünüyorum. Fed'in sadece tapering yapıp yapmayacağı önemli değil. Fed'in ayrıca bu akşam faiz projeksiyonlarında yayınlayacak olması, büyüme, enflasyon, işsizlik ve geleceğe yönelik faiz beklentilerini de yayınlayacak. Burada yapacakları revizeler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar piyasalarda bu akşam oynaklığın artmasına neden olacağını düşünüyorum. Ayrıca bakacağımız bir diğer nokta ise dolar endeksinin 93,44 seviyesini kırıp kıramayacağı olacak. Bu seviyenin kırılması halinde küresel bazda doların güçlendiğini de hep birlikte göreceğiz. Euro bölgesinde ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Dolar endeksinin 93,44 seviyesini kıramaması, Euro dolar paritesinde kritik destek bölgesi olan 1,17'den dönmesini sağlarken paritede aşağı yönlü baskının sürdüğünü görüyoruz. Doların küresel bazda güçlenmesiyle satışların devam edeceği düşünülürken ancak Fed'in faiz kararından çıkacak sonuçlar piyasalarda ana belirleyici rolü üstlenecek. Euro Türk lirasında ise 10,05'i kırmasının ardından yükseliş trendini sürdüren Euro Türk lirasında Avrupa borsalarında küresel piyasalara ayak uydurarak Fed'in tapering'e gidebileceği endişeleri ve Çinli dev gayrimenkul şirketi Avangridge'in borcunu ödemeyecek durumda olmasının yarattığı belirsizlik nedeniyle satış baskılarını sürdürürken dün Avrupa borsalarında tepki alımların geldiği görüldü ve günü alıcılı bir seyirde tamamladı. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Louis, Euro bölgesinde enflasyonun Kasım ayında %3,4 ila 3,5 civarında tepe yapabileceğini söylerken ücret artışları bu yıl enflasyonda yaşanan yükselişe bağlamaya karşı olduğunu, böyle bir durumun enflasyonda halihazırda ekonominin yeniden açılmasından kaynaklı geçici olarak görülen yükselişi kalıcı bir hale dönüştürebileceğinin de altını çizdi. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında piyasalar haftaya satıcılı bir seyirle başlarken
fiyatlamalarda da normalleşme görülmeye başlandığı görülüyor. Yatırımcıların dikkatlerini bu akşam gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına çevirmişken, Fed'in faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, fiyatlamalarda da oynaklığın artacağını düşünüyorum. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalar için yönlendirici olacakken, dolar-Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar-Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,65 ve 8,72 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,58 ve 8,54 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise hafta başında Çin'den gelen haberler sonrasında ülke risk primindeki görülen yükseliş fiyatlamalarda baskı oluşturmayı sürdürürken, Avrupa Merkez Bankası yetkilisi de 3. çeyrek ile birlikte güçlü büyüme rakamlarına ulaşabileceklerini belirtirken, enflasyondaki yükselişin üzerinde yukarı yönlü risklerin olduğunu da kabul etti. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,15 ve 10,25 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 10,05 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a step